Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için patates mantısı tarifi hazırlıyorum. Tarifimize iç harcımızı hazırlayarak hemen başlayalım. 3 adet patatesin kabuklarını soydum ve küçük parçalar halinde doğruyorum. Evet, uygun bir tencerenin içine alalım. Tatlı kaşığı tuz, üzerine geçecek kadar su ilavesi yapalım. Yumuşayana kadar haşlamayı bırakalım. 1 adet küçük boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Küçük bir tavanın içine alalım. Bolca zeytinyağı gezdirerek kavurmayı bırakalım. Evet, patateslerimi kontrol ediyorum. Yumuşamışlar. Hemen suyunu süzerek bir kasenin içine alıyorum. Yakken çatal yardımıyla püre haline getirelim. Soğanlarımız mis gibi kokusu geldi, kavruldu. Biraz kırmızı toz biber, biraz da pul biber ekliyorum. Altını kapatıyorum. Patatesin üzerine alalım. Evet, soğanı ve patatesi güzel bir şekilde karıştıralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hamur işi 2 adet küçük boy yumurta kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz. Su bardağı suyu azar azar ekledim. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ gezdirelim. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Evet, hamurumu pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Şöyle 5 dakika dinlenmesi için bekletelim. Rendelediğimiz bezeyi tekrardan tezgah üzerine alıyorum. Biraz un serperek tekrardan yoğuruyorum ve 2 eşit olacak şekilde bezeyi keserek yuvarlıyorum. Bezelediğim hamuru küçük bir oklava yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Evet, hamurun kalınlığı bu şekilde olmalı. Kiloluk plastik bidonun kapağı yardımıyla yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Dilerseniz kapak yerine küçük bir çay bardağı da kullanabilirsiniz.
Evet, hızlı bir şekilde kesmeye devam ediyorum. Karşıdan pay ediyorum. Ortadan ikiye katlayarak kenarlarını sıkıca bastırıyorum. Kenarlardaki hamurları toplamayı unutmuşum. Hemen topluyorum. Ve mantılarımı aynı şekilde kapatmaya devam ediyorum. Şu bezimi de aynı şekilde hazırladım. Hemen iç harçlarını pay ederek kapatmaya devam ediyorum. Kalan hamurları bir beze haline getirdim ve açabildiğim kadar açıyorum. Açtığım yufkayı 2 santim genişliğinde olacak şekilde kesiyorum. Kalan iç harcımı da videodaki gibi şerit halinde pay ediyorum. Evet, mantılarımı yukarı kaldırarak kapatıyorum. Evet, hepsini kapattım. Bıçak yardımıyla hemen kesiyorum. Evet, tüm mantıları kestim. Bir tepsiye alıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Hemen pişirin, isterseniz de buzluğa atabilirsiniz. Yemek kaşığı tereyağını biraz sıvı yağ ile küçük bir tavaya aldım, eritmeye bırakıyorum. Büyük bir tencerede su kaynatıyorum. 4 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. Mantılarımı buzluğa atmadan hemen tencereye hızlı bir şekilde atıyorum. Yapışmaması için de ara sıra karıştıralım. Mantıları suya attım. Kapağını kapatarak pişirmeye bırakıyorum. Evet, kontrol ediyorum. Hepsi suyun üzerine çıkmış ve yumuşamışlar artık. Ve sizlere yakından göstereyim.
Fazla suyunu süzdürerek servis tabağına hemen alıyorum. Üzerlerine erittiğim tereyağından gezdiriyorum. Ve birbirine yapışmaması için tekrardan karıştıralım. Kırmızı toz biber, biraz da pul biber ekledim. Biraz ocak üzerinde eritiyorum. Tam orta kısmına yoğurt sarımsaklı sos gezdirelim. Hazırladığım yağdan üzerine gezdiriyorum. Evet, patates mantımız yemeğe hazır. Kilolarca mantıyı pet şişe kapağıyla kestim. Gerçekten çok pratik oluyor. Mutlaka bu yöntemi deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. 3 adet yumurta kullandım. 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz, toplamda 1,5 su bardağına yakın su kullandım. Tüm malzemeyi karıştıralım. Evet, 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyelim. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik yapabilir. Kontrollü bir şekilde ekleme yapalım. Orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru pürüzsüz olana kadar 5 dakika boyunca yoğuruyorum. Dört eşit bezeye keselim ve tekrardan yoğuralım. Un serptiğim bir tepsiye alıyorum. 5 dakika dinlenmesi için kenara kaldıralım. 250 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 miktar karabiber, 1 adet büyük boy kuru soğan rendesi. Soğanın suyunu sıkarak ekleyelim. Evet, tüm malzemeyi homojen olana kadar yoğuralım. Dinlendirdiğimiz bezeyi orta incelikte olana kadar açalım.
kalın yapalım ne ince yapalım. Orta kalınlıkta olsun. Büyük boy pet şişe kapağı yardımıyla kesiyorum. Keserken avucumun dış kısmıyla tamamen bastırıyorum. Evet, videodaki gibi kesmeye devam ediyorum. Kenar hamurlarını tekrardan toplayalım. Bir beze haline getirelim. Pul pul olan hamurları bir araya toplayarak geniş bir tepsinin içine alıyorum. Hamur kartı kullanırsanız daha iyi olacaktır. Evet, tüm hamurlar hazır. Kıymadan bir miktar koyalım. Ve ay şeklinde kapatarak kenarları iyicene bastıralım. Bu işlemi oturarak da yapabilirsiniz. Evet, ben annemin eline veriyorum. Ben bir yandan açarken annem bir yandan kapatıyor. Son iki bezemi de açtım ve kapak yardımıyla kesiyorum. Kenar hamurlarını toplayarak diğer hamurlarla bir araya getirerek tek bir beze haline getiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi para para hamurlarım hazır. Diğer tepsiyi annem kapatıyor. Ben de bu tepsiyi kapatıyorum. Hızlı bir şekilde kapatarak hazırlıyoruz. Topladığım hamuru orta incelikte olana kadar açıyorum. Bu hamuru açmak biraz zor oldu. Topladığımız işlem biraz daha sert. Videodaki gibi 2 santim genişliğinde hamurumuzu keselim. Kalan iç harcı da eşit bir miktarda her birine pay ediyorum. Evet, rahat kapatabilmek için her iki tarafını da fırça yardımıyla ıslatıyorum. Daha sonra videodaki gibi kapatalım. Sıkı bir şekilde kapatmaya dikkat edelim. Keskin bir bıçak yardımıyla dilediğiniz ebatta kesebilirsiniz. Evet, tüm mantıları kesmeye devam ediyorum.
Evet, son mantımı da kesiyorum. Mantıların hepsi hazır. Kilolarca mantıyı hazırladım. Evet, tek tepsiye hepsini üst üste alıyorum. Gördüğünüz gibi. Ara katmalarda fırın kağıdı olduğu için birbirine asla yapışmıyor. Evet, tek tepside hepsini donduracağım. Hava almayacak şekilde sarıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Evet, ertesi sabah buzluktan çıkardım ve poşetliyorum. Evet, bir yemeklik olacak şekilde poşetleyebilirsiniz. Sizler de Ramazan gelmeden bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Dondurucuda hazır yemek oluyor. Gerçekten çok pratik oluyor. Evet, poşetlerin ağızlarına hava almayacak şekilde bağlıyorum ve tekrardan buzluğa atıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.